Evet arkadaşlar, herkese selam. Ben Sinan. Bugün bir Python dersiyle daha beraberiz. Bugün aslında böyle spesifik bir modül anlatmayacağım. Ama çok şey öğreneceğiniz, daha önce böyle anlattığım YouTube'da kanalda bulunan böyle videoları da içeren, oradaki böyle modülleri de kullandığımız böyle bir ders yapmak istiyorum. Bugün bir scraper yazacağız. Yani veri kazıyan, Python'la veri kazıyabileceğimiz bir araç yazacağız. Dediğim gibi bu aracı yazarken de daha önce öğrendiğimiz şeyleri kullanmak istiyorum. İşte TQDM modülü olsun, işte click modülü olsun, işte map, reduce, filter vesaire. Öyle her şeyi kullanalım. Hem pratiğimiz olsun hem de güzel bir scraper yapalım. Yaparken de nelere dikkat etmemiz lazım. Onların üstünden geçelim. Ben Medline Plus diye bir web sitesi seçtim bunun için. Bu bir devletin sitesi Amerika'da ve verilerin açık olduğu bir site bildiğim kadarıyla. Başta da tabii şunu söylemekte fayda var. Buradaki yapacağımız scraper tamamen eğitim amaçlı. Hani farklı nedenlerden dolayı bir ticari kazanç vesaire yapacaksanız ve bunun yasal bir engeli varsa o tamamen sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Şimdi yapacağımız şey şu. A'dan Z'ye kadar bir de arada 0-9 rakamlarının içeriğini barındıran bazı burada ilaçlar var. Her bir ilacın da yanında linkler var. Şöyle. O linklere gidince de o ilacın işte nasıl kullanılması ile ilgili bazı bilgiler yazıyor. Prospektüsü olarak düşünebilirsiniz. İşte ne zaman kullanmalıyım, işte fazla dozu kaçırırsam almazsam ne olur vesaire gibi böyle bazı şeyler yazıyor. Klasik prospektüs. Biz de her bir ilaç için A'dan Z'ye ilk önce dolaşıp şurayı her bir ilacı bulup onun yanındaki linklere gidip daha sonra şuradan ilk 3 tane alanı kaydedip bir JSON olarak kaydetmek istiyorum kazıyıp. Bunu yapacağız. İstiyorsanız başlayalım hemen. Vakit kaybetmeden. Tamam, şimdi ilk önce A'dan Z'ye kadar, yani şuradaki aslında filtrelerin olduğu, kategorilerin listelendiği linklere ihtiyacım var değil mi? Şöyle mesela A'ya tıklayayım. İşte drag büyük A küçük A HTML. Şuraya bakalım. İşte drag büyük B küçük A HTML. C'ye tıklayalım. İşte büyük C küçük A HTML. Yani aslında desen belli. Şurası sadece değişiyor. A, B, C, D, E gibi Z'ye kadar gidiyor. Bir de arada 0-9 var. O da 00 HTML'miş. Şimdi o zaman şuradaki linkleri nasıl alırım? Normalde burayı scrape edebilirim, kazıyabilirim. Fakat daha kolay bir yöntem olarak şöyle bir şey kullanacağım ben. Zaten şuradaki desen belli olduğu için benim alfabedeki harfleri bilsem, onu şu desenin içerisinde şu an seçili olan yere yerleştirsem aslında benim çözümüm gelir. İlk önce bir tane sınıf oluşturalım. Class Medline Scraper olsun. Bir tane init metodu olsun içerisinde. Base URL olsun adı. Şöyle. Şunları alalım. Şimdi bütün benim alfabeye ihtiyacım var. Yani ben buraya alfabedeki harflere ihtiyacım var. Normalde şöyle yapabilirim. Şöyle diyelim. İşte A, B, C, D, E vesaire böyle yazabilirim. Sonra bunu bir listeyle dönebilirim. Ama onun yerine yazılmışı var. Onu kullanalım istiyorsanız. Import string diyelim. Daha sonra alfabe içindeki harflere ihtiyacım varsa onu letters diye bir değişkene atayım. Ve diyelim ki import değil string ASCII uppercase diyelim. Bu A'dan Z'ye kadar bütün harfleri büyük olarak getirecek bana. Bir denemesini yapalım. Bir main metodu atalım şuraya. Name eşittir main. Ve işte scraper eşittir Medline scraper olsun. Sonra diyelim ki şu letters'ı buradan alalım. Def get categories diyelim. Return letters diyelim. Yeni bir kategori get categories adında bir fonksiyon oluşturdu. Bu A'dan Z'ye bütün harfleri büyük harf olarak bir tane letters isimli değişkene atayıp bana onu döndü. Bir görelim. Print get categories, tabii ki scraper
nokta get categories diyeceğiz. Şöyle çalıştırıp bir bakalım. Evet, bakın A'dan Z'ye kadar bana harfleri verdi. Şimdi ben ne yapacağım? Her bir harf için şurada bulunan şu link var ya, şunu alayım. Her bir harf için buradaki linkte sadece şurayı değiştireceğim. İşte buraya sırasıyla A gelecek, B gelecek, C gelecek. Bunu nasıl yapabilirim? Bir döngüye sokabilirim. Bunu replace edebilirim. Bir deneyelim. Ya da döngüye sokmayalım istiyorsanız map kullanalım burada. Elimde şöyle bir string var. Ben map ile bunun içerisine dolaşalım. Ve dolaşırken her bir dolaşma esnasında burada bir lambda fonksiyonu çalıştırsam, ladder ismini verelim. Döngüye bu arada map fonksiyonu ne işe yaradığını kanalımda var. Videosu ulaşabilirsiniz. Her bir harfi dolaşırken ladder isimli bir değişkene atasın bu harfi sırasıyla. İşte ladder eşittir A yapacak, ladder eşittir B yapacak, ladder eşittir C yapacak. Sonra ben ne istiyorum? Şuradaki base URL'e sonuna şöyle bir metin ekleyeceğim. Şunu sileyim. Şöyle bir metin ekleyeceğim. Diyeceğim ki self base URL artı şöyle bir şey olacak, değil mi? Ama burası artık A değil. Benim döngüye sokarken her bir elemanı ladder'a atamıştı ya. Buraya da ladder gelecek. Yani şunu nokta format ladder desem ve bunu da bütün ladders listesinden stringinden dön desem ne yapmış olacak? Sırasıyla ladders buydu. Görüyorum zaten aşağıda print etmiştim. Diyorum ki ladders içerisine git dolaş. Dolaşırken her bir bulduğun elemanı ladder isimli bir değişkene ata. Sonra self base URL yani şu. Bunun sonuna şu linki ekle. Eklerken de şu süslü parantez içerisine formatla şu an üzerinde dolaştığın harf neyse onu gel buraya yapıştır dedim. Sonra bunu da bir tane list yapalım. Yani listeye çevirelim. Bunu da direkt return edelim. Yani şunlar artık fazlalık oldu. Şimdi bir çalıştırıp bakalım ne dönüyor. Bakın şu an istediğim olmuş oldu. A, B. Daha şunu şöyle bir yıldız atayım. Şuraya da bir separator ekleyeyim. Alt alta bir görelim. Tamam, istediğim olmuş oldu. Gayet güzel. A, B, C, D hepsi var. Ama bir de burada olmayan 0-9 için şöyle bir link var bakın. Bunu da istiyorsanız elle ekleyelim. Yani linki kopyalayayım ben. Ve result eşittir şöyle bir liste olsun. Sonra result'un içine elle şunu append edeyim. Hatta buraya da yani şunu da kullanabilirim. Self base URL'in sonuna işte şunu ekle falan da diyebilirim. Sıkıntı değil şu an için. Bunu da elle bir kere eklemiş olsun. Sonra bana bunu geri dönsün. Return result diyelim. Şimdi bir çalıştıralım. Bakın o da geldi. Yani A'dan Z'ye artık bütün linklerim var. Ve 0 olan linki de burada elle eklediğim için aslında ben şu an basitçe sayfanın kaynağına vesaire gitmeden şuradaki bütün linkleri hafızada şu an tutmuş oldum, saklamış oldum. Peki. Şimdi sırasıyla ne yapacağım? Her bir linke gideceğim. HTTP isteği atacağım. A'dan Z'ye kadar. Ve içindeki şu ilaçları sayacağım. Yani kaç tane var bilmiyorum şu an. İlk önce onu saymakla başlayalım. Diyelim ki artık bir HTTP isteği atma vaktim geldi. HTTP isteği neyle atıyorduk? Request modülüyle. Yine kanalda videosu var. HTTP isteği ilk önce atalım. Atacak bir şey yapalım. Fonksiyon yazalım. Def get source diyelim buna. Kaynağa dönecek bir fonksiyon olsun. Bu bir tane URL parametresi alsın. Aldığı URL'i R isimli bir değişkene atayalım. Request.get URL. Bir HTTP isteği attı. Sonra diyelim ki eğer HTTP isteğinin status kodu 200 ise yani başarılı bir kaynak
fold'dan başarılı bir şekilde HTTP sitesine atabilmişse o zaman bana kaynağa dönecek. Kaynak recontent ile alınıyor. Bu kaynağa direkt dönmem şu an için doğru olmaz. Bunu döndükten sonra bir de üstünde işlem yapmam lazım. İşte şu ID'li değeri getir, şu class'lı değeri getir gibi. Onun için de Beautiful Soup modülünü kullanalım. From base4 import Beautiful Soup. Gene kanalda videosu var. Beautiful Soup'un. Şimdi de bunu diyelim ki eğer HTTP status kodu 200 dönmüşse buradaki kaynağı Beautiful Soup'a verelim. Recontent. Bunu da LXML özelliğiyle parse etsin. Kütüphanesiyle. Ve bunu direkt return etsin. Yani ben getSource fonksiyonunu kullandığım zaman o URL'e bir HTTP isteği atacak. Eğer HTTP isteği başarılı atılmışsa bana bunu Beautiful Soup'tan geçirip artık üzerinde işlem yapabileceğim bir formatta geri döndürecek. Oldu ki 200 dönmedi. O zaman return'de false döndürsün. Böylece üstünde bir kontrol yapabiliriz. Denemesini yapalım mı? Şöyle. If getSource şunu alalım. ise da şunu source diyelim. Buna scraper tabii ki nokta getSource olacak. Tamam. Print source diyelim. Çalıştıralım. Ve sayfanın kaynağını verdi. Direkt HTML olarak gözükse de aslında bunun bir Beautiful Soup objesi olarak geri döndü. Yani ben aslında burada bir arama falan yapabilirim. Zaten .find yani find yazdığım zaman da Beautiful Soup modülünden dönen bir obje olduğu için üstüne direkt işlem yapabiliyorum. O bir string değil yani. Benim istediğim de buydu. Tamam. Bu da hazır. Şimdi ne yapacağım? Her bir kategori elimde varsa o kategorilere sırayla get source'unu alacağım ve içindeki şu drugs kısmındaki yani ilaçlara ihtiyacım var. Sayfa kaynağından bir şuna bakalım. Yani burada bütün ilaçlar bir tane UL ID eşittir index HTML elemanının içerisindeki li ile dönüyormuş. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Buna def get all drugs link diyelim. Links. Sonra bu benden ne alacak? Bir tane source alacak. Kaynak alacak. Çünkü ben get source'a bir Beautiful Soup objesi döndürüyorum. Yani sayfanın kaynağını Beautiful Soup objesi olarak şurada döndürüyorum. Bu nedenle o an hangi sayfadaysam, hangi kategoride A, B, C, D artık hangi harfteysem onun bana source'unu dönecek burada. Ben de o source üstünde bir işlem yapacağım. Ne yapacağım? Source nokta find diyeceğim. Bana öyle bir URL bul ki ID'si index olsun diyeceğim. Yani bana URL bul virgül attribute olarak şöyle bir şey olsun. ID'si index olsun. Tamam bunu bulacak. Sonra bunun altındaki de find all diyorum. Bütün bana li'leri bul dedim. Şuradan ilk bunu sonra da bunu yapacak. Peki bunu bir görelim istiyorsanız. Ne yapabiliriz? Buradan bunu bulduk. Tamam. Şurada li'miz var. Buna all drag li diye bir değişkene atasam. Şimdilik.
Sonra da return oldurak li desem. Sonra şu source'u alsam. Mesela T harfindeki, hatta T değil A yapalım da ki şurada aynı sayfalarda olduğunu görebileyim karşılaştırmak için. Sonra da print scraper nokta get oldurak links içerisine yukarıda şu an source'unu aldığım şunun, bunu parametre olarak geçiyorum. Böylece bu sayfadaki bana şu drag'ları listelemesini bekliyorum. Şurada bir find metoduyla bulmaya çalıştım. Bakalım, çalıştıralım. Güzel. Bakın bana bütün li'leri buldu. Gördüğünüz gibi. İstediğim buydu. Peki şimdi bana bunun linkleri lazım. Şu sağ taraftaki. Bu linkler de aslında şöyle A HTML elemanı ile beraber geliyor. Yani ben bu oldurak li'yi içindeki bütün elemanları dönsem ve bunun içerisindeki bana A'ları, Ahref'deki A'yı bul desem HTML elemanı olarak linklere de ulaşabilirim. Bir deneyelim. Bununla bir map içerisinde istiyorsanız dolaşalım döngü yazmadan. Bir liste olarak dönecek map. Lambda her bir drag diyelim. Drag ismini değişkene atasın dönerken. Her bir drag içinde drag.find A yapacağız dedik. A HTML elemanını bulacak. Bunun da şöyle get href'ini bana bul desem. Çünkü href isimli bir attribute'u var şurada. Böyle tamam. Şuradan bakalım. İçerisine tabii ki bunun yukarıda bulduğumuz oldurak li'yi vereceğim. Şuradan. Bunun içerisindeki her bir elemanı bir tane drag isimli değişkene atacak. Onun içerisinde de A HTML elemanını bulup onun da href'ini bana liste olarak dönecek. Şöyle return etsek. Şimdi şöyle bir çalıştırsam. Tamam, güzel. Bana her bir ilacın linkini de şurada döndü. Peki bunu da all şey diyelim, all demeyelim. Drag links diyelim. Şu an hatta drag element diyelim. Şöyle anlamlı olsun. Sonra drag linkleri bu, linksleri bu ama şurada şöyle bir eksiğimiz var. Noktayla geliyor. Ben bunları ne yapmam lazım? Yani şu nokta yerine şu yukarıdaki drag info ile bunu birleştirmem lazım. Her bir elemanı. Çünkü şurada mesela bir tane ilaca gittiğim zaman şöyle geliyor bakın. Yani benim ilacımın linki aslında bu. Ama benim elimde .met diye şu kısım var. Bu nedenle şurada şey yapabiliriz. Map'in içerisinde. Bunu buldu. Buradan şu noktayı silmem lazım. İlk onu silelim. Nasıl silebiliriz? Nokta replace yaparız. Deriz ki noktayı hiçbir şeyle temizle. Şöyle bir çalıştırıp bakalım. Bir hata verdi. Bir şey dönmedi yani. Tabi dönmemesi normal. Şuradan return'u kaldırmışız. Şuradan çalıştıralım. Tamam, onu sildi ama şurada bir eksiğimiz var. Nokta HTML'in de noktasını sildi. Şu bir parametre daha alıyor. Kaç tane silmesi gerektiği ile ilgili. Orayı da 1 yazalım. Bir tane silip bıraksın. Böylece sondaki şu HTML'in noktasını kaybetmemiş oluruz. Aynen. Şimdi de bunu yukarıdaki şu self base URL ile birleştirirsem aslında istediğim olmuş olur. Şurada bunu git self base URL ile birleştir diyorum. Şöyle çalıştıralım. Süper, 10 numara. Artık
verdiğim hangi alfabenin hangi harfteyse alfabenin o sayfadaki bütün ilaçların linkleri elimde. Şimdi de şöyle bir şey bakacağım. Şuradaki sayfalar bazen aynı adrese gidiyor. Mesela C harfinde şurada var. Bakın şu iki adres de aynı aslında. Hiçbir şey yok, farkı yok. Yani bu etken maddesi midir nedir bilmiyorum. Hani teknik olarak neden böyle bir şey var. İlaç sektöründe olmadığım için. Ama işte iki farklı isimli ilaç tek bir şurada linke, adrese gidiyor. Hani etken maddesi midir nedir bilmiyorum. Bu nedenle bundan çok fazla da olabilir. Ben şöyle yapmak istiyorum. Bulduğum şuradaki linkleri bir tane kümeye çevireyim listeden. Böylece şey olsun. Her biri unique değer olsun. Yani şuradan dönerken drag links'i şöyle set deyip dönsem bunu aslında bulabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Drags eşittir şu olsun. Bir lenini basalım. Bir de kendisini basalım. İlk setle basalım. Kümeye çevirsin. 354 tane varmış. Aşağıda da listeledi. Bunsuz yapalım. Aynı var mı yok mu görmüş oluyoruz. 354'ten büyükse ki büyük yani 2 katı neredeyse. Demek ki aynı linke gidiyor çoğu yarısı. Böylece bunu da temizlemiş olduk. Bana unique olan değerler lazımdı. Şöyle bunu temizlemiş olduk. Toparlarsak şu ana kadar ne yapmış olduk? Bir tane Medline Scraper sınıfı yazdık. Onun içerisinde bir tane kategorileri getiren fonksiyonumuz var. Bunun için string şurada import ettik içerisine ve ASCII uppercase ile bütün harfleri büyük harf olarak aldık. Map ile bunu dönüp linklerimizi oluşturduk kategorilerin. En son içerisine oluşturamadığımız şöyle bir link vardı. Elle append ettik. Sonra bunu geri döndüren bir fonksiyonumuz var. Sonra da getSource isimli fonksiyonumuz var. Bu da vermiş olduğum URL'e gidiyor, eşit bir isteği atıyor. Başarılıysa eğer Beautiful Soup objesi olarak bana bunu geri döndürüyor. Ben de böylece üstünde işlem yapabilirim. Daha sonra bir tane getAllDrugLinks diye bir fonksiyonumuz var. Bu da vermiş olduğum kaynaktaki ki bu kaynak her zaman şuradaki A linki, B linki veya C linkinin içerisindeki source olacak. Bunun içerisinde gidiyor. Bir tane UL arıyor. ID'si index olan. Onun içindeki bütün li'leri buluyor. Şu yani. Tekrar gösterelim. Şu UL kısmını buluyor. ID'si index olan. Sonra onun altındaki bütün li'leri buluyor. Onları bir tane değişkene atıyor. Sonra bu değişken içerisindeki linklere ihtiyacım vardı. A'ları buluyor. A hrefle geldiği için linkler. Sonra bunu iki tane nokta değil de bir tane noktasını silecek şekilde replace ediyor. Çünkü her bir link noktayla başladığı için bunu silmem lazımdı. Sonra da bunları tekrar base URL'le şununla birleştirip bana geri dönüyor. Yani şu an aslında elimde hangi alfabedeysem onun barındırdığı bütün linkler var. Peki şu an ilk dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde de tam bu kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki derste görüşürüz.